Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şu an size anlatacağım konu yatırımda risk almak, risk yönetimi nasıl yapılır, kendimizi nasıl eğitebiliriz ve nasıl en düşük zararla bu işten çıkarız. Bunları anlatacağım arkadaşlar. Videoma başlamadan önce lütfen destek olmak için abone olup videomu beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz ve motive etmiş olursunuz. Yakın çevremde bana özellikle ya ne kadar risk alıyorsun, ne yapıyorsun, hiç korkmuyor musun, çekinmiyor musun, ya para kaybedersen diyenler oluyor. Ben ne yapıyorum peki? Ben onlara en iyi cevabım şu. Yani ben zaten kendimi vazgeçebileceği bir rakamla yatırım yaptığım için korkmuyorum. Örnek veriyorum. Diyelim ki benim halihazırda bir bütçem var ve kendimi garanti altına almış bir bütçemi ayırdım zaten. Hani sağlık olur, herhangi bir şey olur, ani bir şey olur. Orada kullanmak adına bir param var. Bunun haricinde de yaklaşık olarak arkadaşlar mesela %100 dilimi kullanalım. %50'sini ayırdım. Ben bu %50'sinin de %30'uyla risk alıyorum. Eğer siz yeni başladıysanız zaten %10'la başlarsınız. O yüzden diyorum ki hatta şöyle yapıyorum ben. Diyelim ki %30'luk bir dilimim var. Bunun da %10'unu çok ciddi risk alabileceğim enstrümanlarda kullanıyorum. %20'sinin de yine %10'u sağlam varlıklarda, diğer %10'u da hareket olup da biraz daha böyle risk seviyesi orta seviyede olan ürünlerde kullanıyorum, tutuyorum. O %10 çok sağlam risk aldığım enstrümanları da çok böyle oynaklık riski olduğu için, hatta orada normalde benim yatırım tarzım değildir ama halka arzlar var biliyorsunuz arkadaşlar. Halka arzlarda tutuyorum. Hatta %10 demeyelim, yani %5 diyelim. O %5'i o risk seviyesinin içerisinde olan, %10 dilimin içerisinde olan o %5'i de hiç korkmuyorum. Diyorum ki, örnek veriyorum, 2000 lira kar mı ettim? Yarın o 2000 lira olmadı mı? Tabii ki %10'dan fazla düşmediği için, örnek veriyorum, bir haftada 2000 lira 500 lira oldu. 1500 kaybettim. Arkadaşlar hiç önemli değil. Hiç problem değil. Gitsin. Ben para kaybetmeden para kazanmanın ne olduğunu öğrenemem. Bir videom var. Onu şuraya bir yere paylaşacağım. Yatırımda düşenin dostu olmaz diye. Bu video içerisinde arkadaşlar kripto paralarla ilgili geçmişteki tecrübe ettiğim böyle acı hikaye demeyelim, ettiğim karlar tabii ki oldu ama eğer zamanında o Solana'yı, ben 8 tane Solana'yı satmayıp da çıkmasaydım, 230'dan sattım ben arkadaşlar. 20'lere geldi, 20 dolarlara geldi. 10 katı mahvolacaktım ve bitecektim. O yüzden arkadaşlar ben o anda büyük bir risk aldım ama bir şey öğrendim. Siz de bu riski gerçekten deneyerek öğrenmezseniz hiçbir tecrübe sahibi olmazsınız. Siz riski nasıl öğreneceksiniz biliyor musunuz? Orada bulunacaksınız arkadaşlar. O enstrümanın, o yatırım aracının içinde olacaksınız ki %10 kaybettim, %5 kazandım, %10 kazandım, %5 kaybettim veya daha fazla kazandım, daha fazla kaybettim. Öğrenmeniz için oranın içerisinde bulacaksınız. Örnek veriyorum, 10 bin liram var, bekliyorum. Keşke şu kağıdı alsaydım, şu hisseyi alsaydım. Bak ne kadar çıktı. O zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz? 10 bin liranız varsa ve riske attığınızda o parayı kaybettiğinizde üzülecekseniz eğer, bunun 2 bin lirasıyla girebilirsiniz. O 2 bin lirayı siz kaybettiyseniz eğer üzülmezsiniz. 8 bin liranız yine cebinize kalacak. Benim arkadaşlar öğrendiğim bir şey var. %50 kuralı. Gerçekten bu konuda Cihat Çiçek'e çok teşekkür ediyorum. Ondan çok şey öğrendim ve şöyle diyor. Yani örnek veriyorum. Bir faiz kararı mı açıklanacak? İşte o anda diyelim ki artacak veya inecek değil mi? Ya işte arttı, keşke alsaydım, veya düştü, işte iyi ki almamışım gibi şeyler. Veya siz eğer düşükten alacaksanız eğer düştü, ya işte niye girmedim gibi şeyler. Arkadaşlar bu tarz şeylerin yaşanmamasını istiyorsanız 10 bin lirayla siz diyelim ki risk almayı göze aldınız. Bu 10 bin liranın 5 bin lirasıyla o anda hareket edin. İçinde bulunun ve deyin ki bak işte çıktı, iyi ki girdim, işte niye girmedim demezsiniz arkadaşlar. Mutlu olursunuz. 50-50 kuralı. Kendisi buna 50-50 diyor. Bu yüzden de siz yarı yarıya girerseniz eğer hem risk seviyenizi azaltırsınız hem de üzülmezsiniz ve pişman olmazsınız. Ben hiçbir zaman risk almaktan korkmadım. Çünkü neden biliyor musunuz? Ufak tefek, yani risk alacağım, dediğim gibi, anlattığım gibi bütçelerle girdiğim için korkmuyorum. Yani girsem de korkmuyorum. Çünkü neden? Yani zaten benim girdiğim şeyler işte bu, biliyorsunuz işte 100 katı, 1000 katı bu Forex'ler falan, ben onlarla işim olmadı arkadaşlar. Yani Forex, kaldıraçlı işlemler, işte Bitcoin, ne bileyim Binance'tan işte kaldıraçlı işlemler. 2 defa girdim. O da işte 1000 lirayla girmiştim. Bir baktım 10 saniye içinde işte 200 lira kaybettim.
Dedim ki bir daha dedim benim burayla işim olmaz. Ben hakim olmadığım konunun içinde var olmam dedim ve çıktım. Bildiğiniz gibi Luna coin vardı. Luna'yı işte biliyorsunuz delist ettiler, kaldırdılar. Herkes mahvoldu. Ondan sonra girenler de tekrar yine parasını kaybetti. Arkadaşlar ben bunları gördüğüm için ben şu anda coin yatırım yapmıyorum. Lütfen bana kızmayın. Ne zaman bana tekrar bir güven sağlarsa ben o zaman girerim. Bundan dolayı da ben dediğim gibi mesela ne olur paramın %10'uyla risk alıp da oraya girebilirim. Korkmam. Ama onu yine yapmıyorum. Ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Coin mantığıyla ilerleyen, hatta bence şu anda daha riskli olan halka arzlar var arkadaşlar. Riskten kastım şu. Paranız bir anda yok olmaz. En fazla günde %10 kaybedersiniz yani. Bu çok büyük dert değil de oynaklık payı. Risk seviyesi aslında dediğimiz şey budur arkadaşlar. Aslında riskten bahsettiğimiz şey bu. Oynaklık seviyesi. Bir günde %10 artabilir, %10 düşebilir. Bundan dolayı da ben her zaman diyorum ki, tekrar söylüyorum. Risk almaktan korkmayın. Türk borsasında en fazla günde kaybedeceğiniz para %10'dur. Bu tabii ki şimdi yani 1 milyonun %10'u 100 bin lira. Bu ayrı bir şey. Ufak tefek bütçelerle 10 bin lira, 1000 lirasını kaybetseniz ne olur yani? Bütün bunlardan dolayı da siz ufak bütçelerle risk yönetimini kendiniz deneyerek ve kendiniz yaparak öğrenin. Başka hiçbir türlü öğrenemezsiniz. İşte Ahmet abi şöyle söyledi. Benim işte bir arkadaşım var böyle yapıyor. Bunlar önemli değil arkadaşlar. Sizin ne yaptığınız çok önemli. Siz kendiniz bata çıka öğreneceksiniz. En iyi öğrenme yöntemi yaparak, deneyerek öğrenme yöntemidir. Hangi konu olursa olsun böyledir arkadaşlar. Bu yüzden tecrübe ettikçe, kaybettikçe kazanacaksınız. Kazandıkça da kazanacaksınız arkadaşlar. Hatta çok fazla kazanırsanız zaten bir miktarda kaybedersiniz. Bundan dolayı da orada bulunun ve yatırımı siz risk yönetimini içinde bulunduğunuz zaman öğreneceksiniz ve deneyerek öğreneceksiniz diyerek videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Videomu faydalı bulduysanız beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve bu önemli videoyu izlemesini istediğiniz arkadaşlarınıza da lütfen göndermeyi unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.